Çok fazla asker var, o yüzden onlara yakalanmadan, hiç sorguya bir şeye girmeden. Duvarlarda gördüğünüz izler hep kurşun izleri. Ekonomik kriz ve savaşın bir ülkeye getirdiği hal budur. Birden beliriyor çünkü asker. Kamerayla da gözükmek istemiyorum. Millet de tuhaf bakıyor çünkü. Sokak karanlığa boğulmuş resmen. Araba ışıklarıyla aydınlanan bir ülke resmen. Bu arkamdaki sokak güvenli ama onun bağlantılı olduğu sokakta silahlı siviller var. Hasan. Nice to meet you. So nice to meet you. How are you? How are you? Fine. Good. Welcome. I want to ask you something. I call you, but I have dollar. I don't have Lebanese No lira. problem. How much dollar is this? What's It's- this price? It was 1,130,000. How? Ah, yes. $13 plus 2 parking. 15. Total 15. 15, yes. Okay. You chef Burak. Ah, yes. Allah, şey sıkıştı. Sorry. No problem. How are you? How are you? Good. Good. Vacation? Vacation, yes, vacation. 100 Lebanese, maybe $1. $1. Yes. Abi şimdi park ücretini ödüyor. Lübnan'a geldim dostlar. Şu an Beyrut'tayım. Havaalanından taksi çağırdım kendime Uber'le. Burada Uber çalışıyor. Havaalanında internet de var. Merkeze ya da kalacağınız yere Uber çağırıp gidebilirsiniz. Aşağı yukarı 1.200.000 Lübnan lirası gibi bir şey yapıyor. O da park ücretinde dahil ediyorlar bu arada. O da $3'mış. Onunla birlikte $15'a merkeze gidebiliyorsunuz dostlar. Lübnan'dayız. Hasan abiyle tanıştım. Sağ olsun Uber'de o denk geldi. Şimdi havaalanından çıktık. Rahat bir yolculuktu, güzel bir yolculuktu. Ülkeye de rahat girdim. Welcome in Lebanon Burak. Welcome in Lebanon. Şükran Hasan abi, şükran. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. 20 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Merkezin birazcık dışarısında havaalanı. Bazı noktalarda askeri kontroller olacak. Şu an Lübnan'ın durumunu biliyorsunuz dostlar. Belirli noktalarda kamerayı açamayacağım bile. Hatırlıyorsanız 2 sene önce buraya gelmiştim. Yine sıkıntılı günler yaşıyordu Lübnan. Hem ekonomik olarak hem de böyle zaman zaman çatışmalar oluyordu burada. Şu an o çatışmalar bayağı bir sıklaştı. Ne yazık ki. Ama yine de çıktım geldim, bir durumu göreyim istedim burada. Ve Orta Doğu'da birazcık daha gezeyim istedim. Ve Lübnan'ı da özledim açıkçası. Başladı bakalım Lübnan seyahatimiz. Beyrut'tayız. Ülkeye girerken polis şey sordu. Ne için geldin dedi. Kaç gün kalacaksın dedi. Nerede kalacaksın dedi. Ne iş yapıyorsun dedi. Bu kadar. Daha sonrasında 3 aylık zaten 3 ay gezme hakkımız var burada. Mühür bastı. 3 aylık vize verdim sana dedi. Ya aslında vizesiz de 3 aylık gezme hakkı verdim dedi daha doğrusu. İstese onu daha da kısabilir. Mesela 10 gün veriyorum, 10 gün sonra çık da diyebilir. Onun kendi inisiyatifinde. 90 gün yazdı. Tamam dedim ki zaten o kadar uzun kalmayacağım. Şimdi gezmeye başlayabiliriz. Yani sıkıntısız bir şekilde girdik ülkeye. How is economy in Lebanon? Economy in Lebanon people Yes, not good. not good. Yes. I came here 2 years ago. That time $1 29,000 Yes, lira. yes, yes. Now is 90,000 lira. Yes, yes. How much for salary for people? $300. $300. Maximum 300. Maximum $300. Okay. Thank you. Thank you, Shukran. sir. Burak, see So you. nice to meet you. Me too. See you. Habibi. Habibi. If you want any ask, call me, no problem. Okay, shukran. Okay, my Thank friend. you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Taksiden indiğim yerde köşede askerler bekliyordu, o yüzden oradan birazcık uzaklaştım. Öyle çekime başladım. Bu seyahatimizde birazcık dikkat etmek zorundayız. Çünkü Lübnan sıkıntılı günler yaşıyor. Hizbullah'la İsrail arasında çatışmalar devam ediyor ve son günlerde bayağı da hızlandı bu çatışmalar. İsrail burayı bombalıyor. Keza Hizbullah da İsrail'deki bazı bölgeleri bombalıyor. Henüz Beyrut'a bomba atılmadı sanırım. Ama birkaç gün önce İsrail güneyde bir yeri bombaladı. Umarım
sıkıntı yaşamadan Lübnan seyahatimizi sonlandırırız dostlar. O yüzden asker gördüm mü kamerayı indireceğim. Ama asıl çekindiğim Hizbullah'ın sivil polisleri. Onlar üniforma giymedikleri için, yani elimde kamera gördüğü zaman sen hayırdır İsrail ajanı mısın, gel bakayım buraya diyebilir. Asıl ondan çekiniyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bu seyahatimizi atlatabiliriz dostlar. Olabildiğince böyle güvenli ilerlemeye çalışacağım. Anlayışınızı bekliyorum bu açıdan da. Bakalım neler olacak bilmiyorum. O yüzden bence en güvenli, yani kendimce en güvenli olduğunu düşündüğüm yere El Hamra'ya geldim. Burası çünkü turistik bir alan aynı zamanda. Burada rahat video çekebilirim ve para bozdurabilirim diye düşündüm. Şimdi exchange ofisleri görüyorum. Bir ikisine sorarım. Bakalım kaçtan bozuyorlar. Uygun fiyat verene bozdururuz paramızı. Lübnan için geçen geldiğimde şöyle demişlerdi. Paranı tek seferde bozdurma çünkü her gün kur değişiyor, zarara uğrama diye. Yani insanların ekonomiden ümidi o kadar kesilmiş ki şey gözüyle bakıyorlar. Yarın zaten yükselecek, o yüzden bugün harcayacağın kadar bozdur mantığıyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi hostele de para ödeyeceğim, onu da bir hesaplamam lazım. Ona göre bir para bozduracağım. Lübnan'a gelirken 20'lik, 5'lik, 10'luk yaptırın mutlaka. Bu da işimize yarayacak. Şimdi hostele de para vereceğim için $100 bozduruyorum. 89.200 Lübnan lirası $1'ın karşılığı. Diğer exchange ofisler 89.000 verdi. Bir tanesi 88.000 verdi. En iyi bu abi verdi. Maşallah. Oh. Yes. $100. Yes. Too much. Abi şuraya baksanıza ya. Ha iyi, şey de yazıyor. Şöyle göstereyim. 20. It's 20,000. 20.000 Lübnan lirası şu. Şöyle göstereyim. Arkasında Arapça yazıyor. Önünde normal rakamlarla da yazıyor. Bu da 100.000 Lübnan lirası. Geneli 100.000 Lübnan lirası verdi abi. This is the biggest money. Yes. It's the biggest money. Bu en büyük paraymış. Hemen abimize sordum. Hemen hemen $1 yapıyor şu. 2 yıl önce bu dükkandan sim kart almıştım. Bakın Alfa yazıyor. Hatta dükkanın adını da şöyle göstereyim de gelmek isteyen olursa. Bu dükkandan sim kart almıştım. O zamanın parasıyla 530.000 Lübnan lirası $20 yapıyordu. 40 GB internet almıştım. Bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz buradan hat aldığınızda. $20 40 GB interneti almıştım o zaman. Yine geldim, çocuğu tanıdım. Konuştuk vesaire, dedim ben 2 sene önce de gelip buradan hat almıştım diye. Dedim tekrardan almak istiyorum. Ne kadar dedim fiyatları? 6 GB interneti olan bir sim kartı bana $50 verebileceğini söyledi. Fiyatlar bu dedi. Ama eğer giderken dedi sim kartı geri getirirsen $10'ını geri veririm. Yani $40 düşer dedi. Sonra ben şeyi söyledim, ya dedim böyle bir fiyat almıştım 2 sene önce. Tabii dedim o eskinin fiyatı ama neden dedim bu kadar pahalandı? Yok mu dedim daha ucuz seçenek vesaire. Çocuk da bir şey diyemedi tabii, malum ekonomi vesaire. En sonunda şey dedi, istiyorsan dedi hani $30 verebilirim sana bunu dedi ama dedi sim kartı geri getirmen gerekiyor. Dedim ben bir düşüneyim. $30 dedim birazcık yüksek bir fiyat geldi bana. Çünkü önce $40 vereceğim, geri götürdüğümde bana $10'ımı geri verecek. Dedim ben birazcık düşüneyim. Dedim zaten dükkanın yerini biliyorum. Olmadı dedim gün içerisinde ya da yarın gelirim. Tamam dedi. Dükkandan çıktım ve sizlere de göstermek istedim. Farklı bir yer görürsem soracağım yine sim kart fiyatlarını. Yani uygun bir fiyata bulabilirsem hem ben kendim almak istiyorum, hem sizlere göstermek istiyorum yani uygun yollu sim kart nasıl alınır. Belki de fiyatlar bu seviyede ama bilemiyorum şimdi. Köşede yine asker var. Ne binası ki o acaba ya? Vay arkadaş. Barbar isminde bir dönerciye geldim şimdi dostlar. Burası bayağı kaliteli ve güzel bir restoran. Big Boss. How are you? Amca konuşmak istemiyor. How are you? What is your name? Ali Hussein. Ali Hüseyin. My name is Burak. I'm from Turkey. Şükran, şükran. Burada et ve tavuk döner yapıyorlar. İkisi de aynı fiyat. 430.000 Lübnan lirası. Yani $4,5 diyebilirim düz hesap. Ya da $4 diyebilirim düz hesap. You good? Good. Bu abi 2 sene önce de vardı burada. İyi. Sağ ol abi, sen nasılsın? Turkish. Barwan. Turkish. Türkiye. Yes, Türkiye. Aa, şükran, şükran.
Şöyle göstereyim ambleminde. Burası güzel bir restoran dostlar. Hello. Burada birkaç kere yemek yemiştim. Zaten bir önceki Lübnan seyahatimin videolarını izlerseniz çok güzel öneriler zaten alacaksınız. Orada da ülkeyi güzel gezdiğimi düşünüyorum. Güzel önerilerde bulunduğumu düşünüyorum. Ama tabii ki bu seyahatimi de izleyin. Bu seyahatte birazcık farklı olacak. Daha farklı şeyler de anlatmayı planlıyorum. Bakalım. Böyle bir de gazoz söyledim kendime. Bu da 100.000 Lübnan lirası. Bir hesap 1 dolar. Vay be. 2 sene önce geldiğimde 26.000 ile 29.000 Lübnan lirası arasında değişiyordu 1 dolar. Şimdi 89.000 90.000 civarı. Ekonomi bitik. Ekonomi bitik. Şöyle göstereyim dostlar. İçini bayağı bol koyuyorlar. Gayet lezzetli. Salatasını da koyuyorlar. Böyle bir de yoğurtlu bir sos var. Onu da sürüyorlar. Leziz. Gayet lezzetli. Özellikle bu yoğurtlu bir sos koyuyor. O bayağı güzel. Hafif bir de mayhoş bir sos. Gayet lezzetli. Etleri de birazcık karabiberli yapıyorlar. Ben beğeniyorum buranın dönerini. Diğer yerlere göre bir tık daha pahalı ama kaliteli. Buranın trafiği zulüm. Her yerden bir şey çıkıyor. Ya motor çıkıyor ya araba çıkıyor. Bayağı bir kaos yani. Dikkat etmeniz gerekiyor yürürken. Birden böyle kolunuza bir motorlu ya da aracın aynası çarpabilir. Çok güzel grafitiler ha. Hamra'da güzel grafitiler var. Böyle aynı bu şekilde olduğu gibi binaların dış cephelerini güzel resimlerle tasarlamışlar. Şurada benzin fiyatı var. Benzin fiyatlarına bakalım hemen. Ne yazıyor? 151.700 Lübnan lirası, 157.600 Lübnan lirası. 95 oktanla 98 oktan benzin. Yani ne kadar yapıyor dostlar? 1,5 dolar civarı. Dizelde 1,3 dolar, 1,4 dolar civarı. Şöyle bir benzinci. Hemen mahalle arasında benzinci kurmuşlar ha. Baksanıza. Butik benzinci. Şükran. Sokak arasında bir marketten su aldım. 40.000 Lübnan lirası. O da yarım dolar gibi bir şey yapıyor. 1,5 litre su. Işıklar çalışmıyor. Ne yapacağız mecbur? Yola atlayacağız. Oradaki trafik lambaları da çalışmıyor. Buradaki trafik lambaları da çalışmıyor mecbur. Şöyle yola atlayacağız. Önce bir güneşten mi gözükmüyor dedim. Ama yanmıyormuş lambalar. Sahil bölgesinde oldukça fazla otel var. Bazıları apartman da olabilir ama ya. Çok emin olamadım. Oteller var da birkaçı da apartman gibi duruyor. Hazır buraya yakınken, sahile yakınken sizlere güvercin kayalıklarını göstermek istiyorum. Beyrut'ta buraya gelmeyeni dövüyorlar. Beyrut'tan çıkarken kontrol ediyorlar çektiğim fotoğrafları. Gel kardeşim diyorlar. Gittin mi buraya? Gittim. Tamam geç. Gitmedin mi? Kötek. İşin şakası burası bayağı meşhur bir nokta. Gelen turistlerin hepsi buraya gelir. Şu açıdan bir fotoğraf çekilir. Aşağı iner. Birazdan biz de ineceğiz. Oradan fotoğraf çekilir. Gerekirse bir bot turu alır. Böyle bir dolanır buralarda. Güzel bir lokasyon. Manzarası güzel. Akdeniz'e bakıyor. Roşa diye geçiyordu. Yanlış telaffuz etmiyor isem. Bak mesela bu abiler çıkışta dayaktan yırttı. Ben de bir tane çektim fotoğraf. Ben de yırttım. Bak 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 ne var burada bak. Polat Alemdar. Orta Doğu'da oldukça seviyorlar Kurtlar Vadisi'ni. Bayağı seviyorlar. Bir ara Çukur çok meşhurdu. Her yerde Çukur'un amblemi, tişörtleri giyiyordu çocuklar, gençler. Öyle mafyavari dizileri seviyorlar ya Orta Doğu'da. Hello, my friend. Hello. Sorry? Both trip? How much? One person? Yes, one person. $20. Yes. How many minutes? 10 5 minutes.
10, 15, 10, 15. Okay. Thank you. Thank you. It's Roche. Raushe. Roche. Yes. Okay. Thank you. My name is Amer. Aber. Come to Raushe. Aber. Amer. Amer. My name is Burak. Burak. I'm from Turkey. Turkey. Yes. Sir Sereme. Selamet. Selamet. Selam. At Kambur, Bobji Kambur. Bobji Kambur. Kambur. Bobji Kambur? Yes. What does that mean? Bobji. PUBG. Yes. Do you like PUBG? Boot. Boot. Yes. Şükran habibi. Şükran. Bye. Ciao. Her yere çöp atmışlar. Hello. Aman aman dikkat. Road trip. Boat trip. Eyvallah. 10-15 dakika 20 dolar diyor bot turu için. Herhalde şu kayalığın çevresinde iki dolanıyordur. Biraz böyle açılıyordur. Akdeniz'de dolanıyordur diyeceğim de çok da açılamaz. Nereye açılacak? 15 dakika diyor. Nasıl yatmış orada bayılmış. Öyle bir sıcak var ki insanın enerjisini emiyor. Hello. Burada denize giriyorlar. Hep erkek tayfası ama. Denizin içine bile çöp atmışlar ya. Oh be, serinlik geldi ha, var ya. Serinlik geldi. Güvercin kayalıkları hemen burası. Bir iç kısımda mağara var. Bir şurada mağara var. Bir de arka tarafta mağara var. Yan tarafta da bir tane özel alan var. Sanırım ücret ödeyip içeri giriyorsunuz. Orada havuz gördüm. Bir de denize girebiliyorsunuz. Daha demin şu yukarıdaydık, oradan izledik manzarayı. Burada hem denize giriyorlar, serinliyorlar. Hem de balıkçı abilerimiz var. Ekmeklerinin peşindeler. Bir de aynı zamanda tur yapıyorlar burada. Şu benzinciyi hatırlıyorsunuz değil mi? Burayı göstermiştim size. Daha sonrasında deniz kenarına bu sokaktan gitmiştim. Bir de şuradan gidiş var deniz kenarına. Burayı önermem. Yani şöyle önermem. Bu arkamdaki sokak güvenli. Ama onun bağlantılı olduğu sokakta silahlı siviller var. Şöyle silahlı siviller var. Bir tane parti bayrağı gördüm. Hangi parti olduğunu hatırlamıyorum şu an. Ama iç savaş döneminde bayağı etkin rol oynayan bir siyasi partiydi. Onun silahlı kanadı da var. Sanırım o silahlı kanadın askerleri orada nöbet tutuyorlardı. Böyle birkaç tane adam gördüm böyle makinalı tüfeklerle. Nöbet tutuyorlardı. Önlerinden yürüyüp geçtim. Bir şey demediler. Ya orası onlar için önemli bir lokasyon, ya parti binası var, bir şey var, bilmiyorum. Yine trafiğe şöyle dalacağım ama yapacak bir şey yok. Orayı koruyorlardı yani. Bir şey dese derdi. Lübnan'da bu tarz karşılaşmalar pek böyle hafife alınabilecek türden karşılaşmalar değil. Çünkü biliyorsunuz burası birazcık sıkıntılı bir bölge. Bahsetmiştim. Birçok farklı grup var Lübnan'da, özellikle Beyrut'ta. Onların kendi bölgeleri var. Ve o bölgede silahlanıyor bu gruplar. O yüzden onların bölgesine girdiğiniz zaman ve yabancıysanız özellikle size ajan muamelesi yapıyorlar. Ben mesela bilmeden Hizbullah'ın bölgesine gitmiştim. Orada gözaltına alındım. 3 saatten biraz fazla sorgu yedim. Hatta beni önce sokakta sorguladılar. Sonra bir jip aldı. Bir mahalleye çekti. Karanlık bir mahalle. Orada sorguladı bir 45 dakika, 1 saat kadar. Daha sonrasında özel bir yere götürdüler beni. Kendi binalarıymış. Orada bir odaya soktular. Bir apartman dairesinin içindeki bir oda, sorgu odası. Orada sorguladılar. 3 saatin sonunda anladılar ajan olmadığımı. İsrail ajanı zannettiler. Sonra baktılar ben ajan değilim, turistim. Saldılar beni. Daha sonrasında burada Şatila kampına gitmiştim. Orada Filistinliler sorguya çekmişti beni bir yarım saat, 45 dakika kadar, sen hayırdır kimsin filan diye. Onlar da doluydu yani, boş değillerdi. Şimdi burayı da görünce dedim eyvah. Yani yine bir silahlı grup, yine sen burada ne yapıyorsun sorgusu gelebilir diye böyle hızlı mahalleyi geçtim. Birden oluyor böyle şeyler burada. O yüzden hiç şakaya gelmez. Şatila videomu izleyebilirsiniz bu arada. Kanalımda var dostlar. Şatila kampını gezdiğim bir mülteci kampı orası. Hem Filistinlilerin hem Suriyelilerin kaldığı, zamanında İsrail'in orada 3000 civarında insanı katlettiği bir kamp.
O videoyu izlemenizi öneririm. Birazcık kendimi tehlikeye atarak çekmiştim o videoyu ama bir video çıkardım oradan. Bakar mısınız elektrik direklerine? Kablolar hep böyle sarkıyor. Şatile kampında neredeyse yerlere değiyordu ve her yıl ciddi miktarda insan bu elektrik kabloları yüzünden o kampta hayatını kaybediyordu. Yani belki buralarda da hayatını kaybeden vardır elektrik kabloları yüzünden. Birçok dükkan jeneratörle elektriğini sağlıyor. Çünkü 2 sene önce geldiğimde günde sadece 4 saat elektrik veriyordu hükümet. Şu an durum ne bilmiyorum. Onu en kısa zamanda öğrenmeye çalışacağım. Öğrendiğim her bilgiyi her videoda aktaracağım sizlere. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Geçen geldiğimde çok fazla banka çalışmıyordu. Şimdi ATM'ler falan çalışıyor. Bankalara birazcık böyle baktım, gözlemledim. Teker teker alıyorlar insanları içeri. Öyle hurra hücum diye almıyorlar. Teker teker alıyorlar ve genelde kapalı oluyor bütün kapıları, şeyleri, kepenkleri. Hatta yeni haber çıktı yakın zamanda. İnsanlar bankadan paralarını alamamış, bir şeyler olmuş, bayağı olaylar çıkmıştı. O yüzden olsa gerek. Bazı yerlerde böyle metal korumalık koymuşlar. Hani araç girmesin diye mi? Genelde onların olduğu yerde asker de oluyor ama orada asker görmeyince sizlere göstereyim dedim kamerayı açıp. Dostlar şimdi bir minibüse bindim. Burada böyle ufak minibüslerle şehir içi ulaşımını sağlıyorlar. Bir de taksilerle sağlıyorlar. Fiyatını da öğrendim. 100.000 Lübnan lirası yetiyor. Şimdi hostelimin olduğu bölgeye gideceğim. Orası 5 kilometre uzaklıkta. O yüzden dedim dolmuşla gideyim. Hem şeyi de hatırlayayım, bir dolmuş sistemini öğrenmiştim ben ilk geldiğimde. Onu tekrar bir hatırlamam lazım. Çünkü Lübnan'a geldiğinizde taksiden ziyade dolmuşları da kullanabilirsiniz. Burada yardımcı oluyorlar. Gitmek istediğiniz yeri size tarif ediyorlar ya da yönlendiriyorlar. İyi niyetli insanlar var tabii, kötü niyetli insanlar da var. Sizden fazla para almaya çalışacak insanlar da var. Ama genel itibariyle insanlar yardımcı oluyor. Şimdi 2 vesayete gideceğim. Kalacağım hostelin olduğu bölgeye doğru. Sol tarafta yine askeri bir bölge var. Askerler nöbetteler. O tarafı çekemiyorum. Thank you. Hoppa. Şu unutmadık. Anında bu minibüsler. Şimdi çocuk dedi ki buradan gir dedi, ara sokaktan biraz aşağı yürü dedi. Oradan başka bir minibüse bineceksin ama onun numarası yok dedi. Ben bunu nereden anladım? Minibüste bir tane kız vardı, sağ olsun İngilizce çevirdi. Yoksa çocuk İngilizce bilmiyordu. Sağ ol dayı. Abi şimdi buranın en büyük problemi ışıklar. Sağ ol dayı. Sağ ol. Trafik lambaları çalışmadığı için kendimizi yola atmamız gerekiyor ama nasıl? Şöyle. Hey, geçtim. Bazı binalar o kadar harabeye dönmüş ki. Bunun da sebebini açıklayacağım. Bir hostele gideyim, check-in'imi yapayım çok geç olmadan. Yine gezmeye devam edeceğiz. İkinci dolmuşa bindim şimdi. Gidiyoruz hostelin olduğu bölgeye doğru. Buraları gelip gezeceğiz. Önce bir check-in yapmam lazım çok da geç kalmadan. Çünkü geleceğim saati söylemiştim. O saati çok geçti. İptal ederler şimdi rezervasyonu, durduk yere ben gelmiyorum etmiyorum zannedip. Hiç riske atmayayım. Dayım aldı beni. Keyfak. تمام جود من وين؟ Türkiye. تركيا؟ Aha. اها تركيا You? لبنان Lebanon, Beirut. نو بعلبك Baalbek. Yeah. Ah, Baalbek. Beautiful. Baalbek. Yeah. Beautiful. بالعربي اسمه بلد الشمس İsme? بلد الشمس Beledi Şemiz. No, isme. Tu. اسمي حسين Hüseyin. Burak. Memnun.
في اسطنبول او اشبيل او İzmir. ها؟ İzmir. Burada şeyi biliyorlar ya, İzmir'i bayağı çok biliyorlar. Lübnan'da, aman Ürdün'de de çok biliyorlardı İzmir'i. Giden de vardı. Lübnan'da da geldiğimden beri dayı 3. ya da 4. kişi İzmirli misin, İstanbullu musun diye. Genelde İzmir'i pek söylemezler. İstanbullu musun derler ya da Ankaralı mısın derler. Orta Doğu'da İzmir seviliyor. انفجار البور. Ha, port. يا Beyrut Port. يا Burası Beyrut Limanı, patlayan Beyrut Limanı. Buranın şeyini de anlatacağım, olayını da anlatacağım. Beyrut Limanı'nda olan patlama Lübnan ekonomisini yerle bir etti yani. Zaten çıt kırıldım bir ekonomisi vardı Lübnan'ın. Bu patlamadan sonra hiç toparlayamadılar. Oo, orada şey bak, yekpare kalmış ayakta. Patlama orada gerçekleşmiş. Bayağı bir insan hayatını kaybetti o patlamada. هون كان في 10,000 واحد مجروحين ومقتولين. Bak şeyi anlatıyor dayı. Öyle bir etki yarattı ki binalardaki camlar mamlar patladı. Ne bileyim, hasar alan binalar oldu. Çok kötü bir gündü ya. Yani hatırlıyorum ben o günü. Umarım bir daha yaşanmaz öyle bir şey. Baksanıza nasıl hasar görmüş bina. Of 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 of. Mahvolmuş mahvolmuş. Dayı bana söylüyor, ben size söylüyorum. Mahvolmuş bunlar, baksana. Cık. Yazık, günah ya. Şükran, şükran. Haritadan baktım da şu mahalleden dümdüz çıkınca benim kaldığım hostele gidiyor. Çok güler yüzlü bir abiydi be. Bak, dil tutmuyor ama beden diliyle patlama orada oldu, bu binalar yıkıldı, şöyledir böyledir. Güler yüzle, beden diliyle anlaştık. Bak bu kadar, bitti. Onun yüzü güldü, benim yüzüm güldü, bitti, bu kadar. Elbette Arapça bilsem ya da dayı Türkçe bilse çok daha güzel şeyler öğreniriz, yani daha uzun bir sohbet ederiz ama ne yazık ki. Şu ana kadar şehirde gördüğüm bütün çöp tenekelerinin çevresi bu şekilde. Belli ki bir sıkıntılar var Beyrut Belediyesi'nde, artık kimin göreviyse bu çöp toplama işi. Onu öyle ya, aşağısı boşluk. Açık bırakıp gitmişler. Şehir bayağı pis. Her yerde çöp var ama o kadar ciddi sıkıntılarla boğuşuyor ki şu an Lübnan ve Beyrut. O yüzden bu çöp işini görmemezlikten geliyor insan. Kızın sesi güzelmiş. Bu merdivenleri hatırladım şimdi. Şu yukarıda bir tane kafe bar tarzı bir yer var. 2022 yılına o barda girmiştik hostelden çocuklarla. Çıkıp bir şeyler içmiştik, bir şeyler yemiştik orada. Sohbet, muhabbet. 2022'ye bu merdivenlerde girmiştik. Güzel bir gündü be. Hostel burası. Zili çalalım. İsmi Hostel Beyrut. Şimdi kalacağım odayı da göstereceğim sizlere. Geceliği $15. Bulabildiğim en uygun yer burasıydı. Kaldığım oda burası dostlar. İçeride bir arkadaş uyuyordu da onu rahatsız etmemek için orada konuşmadım. Şaşırdım vallahi görünce ya. Hiç beklemiyordum yani. Hiç turist görmedim çünkü. Burası benim odam. İçeride de oda var. Tuvalet, banyo var. Burası birinci ortak alan.
Bir de yukarıda bir ortak alan var. Orayı da göstereyim sizlere. Daha sonrasında gezmeye devam edelim. Yorulmuşum ha var ya. Yüzümden yorgunluk akıyor. Sabahın ilk uçağıyla geldim çünkü. Çok az uyudum. Burası da ana ortak alan. Burada bahçe var. Resepsiyon burası. Arka tarafta mutfak var bir de. Aşağı mutfak yapmışlar. Ben 2 sene önce geldiğimde de burada kalmıştım. O zaman aşağıda mutfak yoktu. Oraya da mutfak eklemişler. Dediğim gibi gecelik 15 dolar. Merkeze 3 kilometre, Hamra'ya 5 kilometre uzakta ama burası da güzel bir bölge bu arada. Bir de ne diyecektim? Kilitli dolap var. Aşağıdan anahtarını veriyorlar. Bu kadar. Hadi gidelim gezmeye. Hostelin adını tekrardan göstereyim. Hostel Beyrut olarak geçiyor. Şurada bir yerde ne demiş? Open, aynen şu. Şuna basıyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Giriş için de anahtarımız var. Ne yapıyorsunuz lan, beni mi korkutacaktınız? Anam tipe bak. Hostel burası. Geldiğim ara sokaktan geri gideyim. Oradan daha yakın diye hatırlıyorum. Bu arada rezervasyon yapmak istiyorsanız benim bildiğim 2 seçeneğiniz var. Birincisi Booking.com, ikincisi Hostelworld. İkisinde de kredi kartı bilgisini ya da banka kartı bilgisini istiyor. Ben Hostelworld üzerinden yaptım rezervasyonumu. Kart bilgilerimi girdim. 15 dolar ya gecelik. Bunun 2-2,5 dolarını anında kesti. Bunun sebebi de hostelin kendisini güvence altına almak istemesi. Kalanı gelince ödedim. Nakit olarak ödedim. Bu arada Lübnan'a geldiğinizde hiçbir şeyi kartla ödemeyin. Her şeyi, bak, aldığınız her şeyi nakit olarak ödeyin. Gelin, ne kadar aşağı yukarı para harcayacağınızı hesaplarsınız, siz araştırmanızı yapıp geleceksinizdir. O kadar yanınıza döviz alın. Hatta birazcık daha fazla alabilirsiniz. Ne olur ne olmaz diye. Acil durum parası gibi düşünebilirsiniz. Gelin burada exchange ofislerde, yani döviz bürolarında bozdurun ve nakit harcayın. Benden size naçizane tavsiye. Hostele de nakit ödersiniz. Restorana da nakit ödersiniz. Bir şey satın aldığınızda nakit ödersiniz. Kart kullanmayın çünkü kara borsa var burada. Gördünüz yani. 100 dolar verdim, şöyle koca bir deste para verdiler. Beyrut'taki apartmanların çoğunda bu tarz perdeler ya da böyle büyük çarşaflarla balkonları kapatıyorlar. Çok fazla rastladım ona. Yani yoksul mahallesine de gitsen öyle, biraz böyle orta kesim gibi görünen bir yere gitsen de öyle. Ama inanılmaz yoksul bir şehir burası ya. Yani dış görünüş açısından böyle baktığınızda yoksul diyorsunuz yani burada yaşayan insanlara. Tabii ki zengin bölgesi var Beyrut'un. Her yerin olduğu gibi zengin bölgesi de var buranın. Ama genel itibariyle şöyle evlere dışarıdan baktığınızda sosyoekonomik olarak o gelir eşitsizliği, adaletsizlik direkt yansıtıyor kendini. Hello. Çocuklar bana bağırıyor. Picture. Çocuklar fotoğraf çekilmek istedi de ben de elimde kamerayı görünce dur yanlarına gideyim şimdi. How are you? Good. Good? Where are you from? Türkiye. Turkey. Nice Yes. to meet you. Nice to meet you. Turkey. Go to Turkey. Did you like? Yes. Good? 1 month. My cousin live in Turkey. You cousin live in Turkey? Oh. Which part of Turkey? Istanbul. Istanbul. My friends are from Turkey. They went to Turkey. What's your name on YouTube? Burak Durgun. And you have a YouTube channel? Yes. Can I check it on my phone? Yes, sure. Ne güzel İngilizce konuşuyor çocuklar ya. I love this Jumhur. You speak Arabic? No, I speak Turkish. Do you know some Turkish? Yes, a little bit. Tell me something Turkish. Seni You seviyorum. don't know? Sen seviyorum. Seni Sen seviyorum. seviyorum. Another? Just only that. Only that? Yes. I can teach you. Teşekkür ederim. Yani şükran. Şükran. Teşekkür. أنا Teşekkür. بعرف يعني صباح الخير بس نسيت. Say mahbul. What is it? Say mahbul. No. You speak? Bad word?
No. لا. Yes. يعني son of a dumb. Okay guys, I'm leaving. So nice to meet you. So nice to meet you, okay? حبيبي حبيبي. Habibi, Habibi, What is Do you name? know Habibi. Spanish? Do you know Spanish? Sí, habla español. Hola, señor. ¿Cómo está? Ah, muy bien, ¿cómo estás? Play billiard. Bene. See you guys, take care, bye bye. Çok tatlı çocuklardı ya. Çok iyi İngilizce konuşuyorlardı ha. Helal olsun vallahi. Güzel öğrenmişler. Evet, sabahtan beri geziyoruz. Artık Lübnan hakkında birkaç bilgi edinme vakti geldi. Birazcık araştırma yaptım. Size araştırdıklarımı, okuduklarımı, öğrendiklerimi anlatacağım. Genelde belgesellerden almaya çalıştım. Güvendiğim gazetecilerden almaya çalıştım bu bilgileri. Yani öyle bazı arkadaşlar şey diyor, Wikipedia'dan okuyup anlatıyorsun falan diyor. Öyle bir şey yok. Araştırmamızı sağlam yapıp gelmeye çalışıyoruz. Gelelim şimdi Lübnan'a. Konum olarak Orta Doğu'dayız dostlar. Doğu Akdeniz'deyiz. Lübnan'ın aşağı yukarı 5,5 milyon nüfusu var. Güneyinde İsrail'e sınırı var. Batısında ve kuzeyinde Suriye, doğusunda da Akdeniz bulunuyor. Bu topraklara Lübnan ismini Fenikeliler vermiş dostlar. Ne anlama geliyormuş Lübnan? Beyaz ya da beyaz dağ anlamına geliyormuş. Bu ismi vermelerinin sebebi de Lübnan'da bir sürü yüksek zirveli ve zirvesinde kar hiç erimeyen dağın olması. Bu sebeple Lübnan ismini vermişler. Hatta o dağlarda, yani Lübnan dağlarında yetişen bir ağaç türü olan sedir de Lübnan bayrağının tam böyle ortasında yer alıyor. Lübnan'ın simgesi durumunda şu an. Biraz önce Fenikeliler deyince içinizden ulan acaba ben bunları bir yerden tanıyor muyum diye bir geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Şu an kullandığımız modern alfabeyi biz Fenikelilerin alfabesinden çevirdik ve yarattık diye hatırlıyorum ben. Yanlış bir bilgi değildir umarım aklımdaki. Onların ana vatanı aslında burası. Hatta bir önceki seyahatimde, yani Lübnan seyahatimde, yine oynatma listesinden gidip izleyebilirsiniz dostlar. Biblos'a gitmiştim. Alfabenin doğduğu yerler oralar. Yani Fenike alfabesinin doğduğu yerler. Onların ana vatanı o coğrafya, böyle komple aşağı kadar sahil kesiminde yaşamışlar bu insanlar. Karşıda gördüğümüz yer Beyrut Limanı dostlar. Daha doğrusu Beyrut Limanı'ndan kalanlar. Bakın mesela şu parça kalmış. Şu ileride bir şey görüyorum. Ama onun dışında buradan pek bir şey gözükmüyor. O tarafa geçmeye çalıştım. Birincisi geçiş bulamadım. İkincisi çok ama çok fazla asker var orada. Büyük ihtimalle video çekmeme izin vermezlerdi. O yüzden sizlere buradan göstermek istiyorum. 2020 yılındaki o korkunç patlama tam olarak burada gerçekleşti dostlar. Kaynaklara göre 2750 ton amonyum nitrat uygunsuz koşullarda saklandığı için burada patlama gerçekleşiyor. Haber kaynaklarına göre 218 kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi yaralanıyor, on binlerce kişi de o patlamadan kaynaklı olarak evler vesaireler hasar aldığı için, mesela şöyle göstereyim. Hemen dibimizdeki bir bina artık kullanılmayacak vaziyette. On binlerce insan evini, yurdunu kaybediyor. Bakın yani şurada 2750 ton patlayıcı madde havaya uçuyor ve siz burada yaşıyorsunuz. Şaka gibi değil mi? On binlerce insan evini kaybetmiş. Binlerce insan yaralanmış. Zaten videoları çok rahatlıkla YouTube'da bulabilirsiniz. Bakar mısınız binalardaki hasarlara? Yani ben birçoğunu izlemişimdir. Korkunç bir patlamaydı çünkü. Umarım bir daha hiçbir yerde yaşanmaz yani öyle bir şey. O burada gerçekleşti işte dostlar. Hala askerler koruyor. Kuvvetle muhtemel orada video çektirmezler. Yasak da olabilir, bilmiyorum. Yapıyoruz bir şey ama burada yayınladıktan sonra başımıza umarım iş almayız. Kaza mı olmuş yoksa patlamadan dolayı oluşan hasarı hala onarmamışlar mı çözemedim. Kaza olmuştur bence ya. Şimdi nerede asker var, nerede yok, ona göre kendimi konumlayıp yürümeye çalışıyorum ama birazcık, nasıl diyeyim, zor. Birden beliriyor çünkü asker. Kamerayla da gözükmek istemiyorum. Millet de tuhaf bakıyor çünkü. Eğer yanlış anlamadıysam Beyrut Limanı patlamasından sonra o bölgeden alınan parçalarla inşa etmişler bu heykeli ve çevresindeki her şeyi. Şöyle bir tane kadın heykeli var. Arkasından pelerinini sürüklüyor.
tacı camdan, kırık cam parçalarından. Bu bilgiyi nereden edindim? Hemen şu alanın içerisine girdim heykeli görünce. Burada yazıyor. Dünyaya bir mesaj vermek için bu heykeli dizayn etmişler ve buraya dikmişler. Aynı zamanda Beyrut halkının dayanışmasını gösteriyor ve şey yazmış. Bütün dünyaya insanların kaostan ne kadar güzellikler çıkarabileceğini göstermek istedik gibisinden de bir yazı eklemiş. Şöyle heykeli göstereyim. Burada da Arapçası yazıyor. Bu çevrede yaşayan Hristiyan ahali için böyle bir Meryem Ana heykelciyi koymuşlar. Buraya gelip dua ediyorlar. Hatta şöyle haçı da göstereyim üstünde. Lübnan'ın diğer ülkelerden farklı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi farklı kültüre, dine ve mezhebe yer veriyor olması dostlar. Devlet tarafından tanınan 18 farklı mezhep varmış. Bunların en önemlisi Şii Müslümanlar, Sunni Müslümanlar, Maruni Hristiyanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bir de azınlıklar var. Azınlıklar arasında da Dürziler var ve Ortodoks Rumlar var. Bunun dışında tabii farklı azınlıklar da var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Tamam, bu kadar farklı mezhebin olması, farklı kültürün olması bir renk. Ama bu rengi koruyabilmemiz gerekiyor. Yani rengi koruyamadıktan sonra bu kadar farklılığın olmasının pek bir anlamı yok. Lübnan'da maalesef iş oraya kaymış durumda biraz. Lübnan tarihini biraz araştırdığınız zaman sürekli bir mezhepsel çatışma, dinler arası çatışma. Yani bu renk sürekli birbirini yemiş anlayacağınız. Sürekli bir kavga, gürültü, bilmem ne. Yani çok iyi anlaştıklarını söyleyemem. Mesela şu an bir Hristiyan mahallesinde yürüyoruz. Ama videonun başlarında Hamra bölgesi Müslüman bölgesiydi. Havaalanı tarafı keza Müslüman mahallelerinin çoğunlukta olduğu taraftı. Bölünmüş durumdalar baktığınız zaman. Müslüman mahallesi, Hristiyan mahallesi, Dürzi mahallesi, Ermenilerin mahallesi, bilmem ne bilmem ne. Bölünmüş durumda herkes. Böyle olduktan sonra çok renkli olmanın, çok sesli olmanın güzelliğinden çok zararını görüyorsunuz. Lübnan'da maalesef bunu en derinden ve en üzücü şekilde yaşayan ülkelerin belki de başında geliyor. Mesela bir tane ara sokağa girdim. Burada harabeye dönmüş koca bir yapı var. Belki iç savaş döneminde hasar almıştır, bilemiyorum. Şu an harabe bir şekilde böyle duruyor. Bakar mısınız şuraya? İçeride evsizler yaşıyor. Bazen böyle kağıt toplayan, çöp toplayanlar bir şeyler. Bakın mesela karşıda görüyorsunuz mu? Orada biriktiriyorlar şeylerini. Kartonları, plastikleri, bilmem neleri artık ne topluyorsa. Şöyle göstereyim. Bazı binaların üstünde mermi izlerini görmek mümkün. Keza önümüzdeki bu binanın duvarlarında da mermi izleri var. Lübnan'ın gerçeği maalesef bu dostlar. Bir dönem Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan şehrin geldiği hal maalesef insanın kalbini kırıyor, yani üzülüyor insan. O dönemleri görmek isterdim ben mesela. Doğu'nun Paris'i dedikleri dönemi görüp yaşamak isterdim ama gördüğümüz Lübnan bu şekilde maalesef. Tabi bu bir yüzü, diğer yüzü de var. Yok değil. Şimdi 1975-1990 yılları arasında Lübnan'da bir iç savaş oldu. Tabi bu savaşı sadece mezhepler yüzünden çıktı diye tanımlayamam. O körüklemiş olabilir belki. Farklı bir sürü sebebin birleşmesi ve mezhep ayrılıklarının da tuz biber olmasıyla belki daha da alevlenmiştir. O artık tarihçilerin, uzmanların işi. Ben ona bir şey diyemeyeceğim. Ama şahsi fikrim mezhep ayrılıklarının çok ciddi bir rol belirleyici olduğunu düşünüyorum ben o savaş özelinde. Şimdi bu savaşın bilançosundan bahsetmek istiyorum önce. 75-90 yılları arasında yapıldı bu savaş. Çok uzun yıllar sürdü. İnternette yazan rakamlar şu şekilde. 250 bin civarı insan hayatını kaybetmiş. 350 bin civarı insan yaralanmış. 1 milyondan fazla insan da ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Savaşın bilançosu bu. Ekonomik bilançosunu varın siz düşünün. Şehrin birçok yeri harabeye dönmüş durumda. İnsanlar iyice birbirinden nefret edip ayrılmış durumda. Yani o sosyal ilişkiyi de kesip, bıçak gibi kesip atmış savaş. Huzursuz bir Beyrut, huzursuz bir Lübnan düşünün.
Coşkun Aral'ı tekrardan önereceğim sizlere. Bosna seyahatimde kendisini önerdim. Lübnan İç Savaşı'nda kendisi buradaydı. O günleri bizzat yaşadı ve kendisi aktardı. Tabii ki ben bu bilgilerin çoğunu kendisinden, videolarından alıyorum. Kendisine de selam olsun buradan. Ne diyecektim? Yani o günlerin Beyrut'unu görmek, yaşamak istemezdim açıkçası. Çok kötü bir ortam. Yanlış hatırlamıyorsam iç savaş döneminde hasar alan yüzlerce yapıdan sadece biri. Mermi izlerine bakar mısınız? Tabii gençler böyle bir alan bulunca gelip bir sürü grafiti çizmişler. Duvarlara yazılar yazmışlar ama gördüğünüz gibi mermi izleri hala gün yüzünde. Lübnan İç Savaşı'nın bugüne bıraktığı miras. Şimdi akıllarda canlanan bir soru var. Lübnan İç Savaşı nasıl başladı? Nasıl başladı annem? Ha? Nasıl başladı? Anlatacak mısın sen? Ha? 1948 yılında İsrail kuruluyor dostlar. İsrail kurulduktan sonra bölgedeki Filistinliler başka ülkelere sığınmak durumunda kalıyor. En fazla mülteciyi de Lübnan kabul ediyor. Filistinli mülteciler silahlanıyorlar. Çünkü kendi ana vatanlarını, evlerini, yurtlarını geri almak istiyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü doğuyor. Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan topraklarında olmasından, burada doğmasından bazı kesimler rahatsız oluyor. Onların silahlanmasından rahatsız oluyor. Bu arada gördüğümüz devasa topçuğun içindeyiz. Burada da grafitiler var, yazılar var. Ve leş gibi kokuyor. Her neyse gün geçtikçe bu gerilimli ortam daha da gerilmeye başlıyor. Günün birinde falangistler bir otobüse silahlı saldırı düzenliyorlar. Kim bu falangistler? Ülke genelindeki Marunilerin toplandığı bir parti diyeyim ben size. Ama onun silahlı kanadı da var. Bu silahlı kanat bir otobüse saldırı düzenliyor. Bu saldırıda 20 küsür insan sanırım hayatını kaybediyor. İçinde kadın ve çocuklar da var. Lübnan İç Savaşı'nın başlangıcı bu olay sayılıyor dostlar. Daha sonrasında buradaki bütün gruplar birbirine giriyor. Dış güçlerin de burada parmağı var. Dediğim gibi tam bir dinler savaşına dönüyor. Mezhepler savaşına dönüyor. Bilançosunu biraz önce anlattım sizlere. Taif Anlaşması'nın imzalanmasıyla da savaş sona ermiş oluyor dostlar. نائب مدير المكتب اليونيفيل الإعلامي كاندس في 3 Şeyden bahsediyor sanırım. Hizbullah'la İsrail arasında savaş devam ediyor geçen seneden beri. Ondan bahsediyor. Sürekli bombalıyorlar birbirlerini. Hostelimin olduğu bölgede genel itibariyle elektrikler var gibi. Gerçi bazı binalarda da yok ya. Mesela şu karşımızdaki binalarda yok. Bunlarda var. Demek ki jeneratör kullanıyor bunlar. Hala elektrik sorunu devam ediyor olabilir. Daha demin bir yaşlı çiftin evinin önünden geçtim. İsrail'le Hizbullah arasındaki o savaşın haberini yapıyorlardı. Birkaç kere daha gördüm bugün o haberden. Sanırım ana haber bültenlerinin temel konusu Hizbullah'la İsrail arasındaki savaş. Çünkü bir o ona bomba atıyor, bir o ona bomba atıyor. En son İsrail Lübnan'ın güneyini bombalamıştı yakın zamanda. Hatta son zamanlarda bayağı bir uçak iptal oldu Lübnan'a. Uçuş firmaları uçuşlarını iptal ettiler birkaç gün için. Ama sonradan tekrardan açıldı. O vesileyle gelebildim ben de. Yani savaş zamanı buradayız. Savaşın körüklendiği bir dönemde buradayız. Bakalım ne olacak ne bitecek. Yaşayıp göreceğiz dostlar. Şeye de bomba atmışlardı, Beka Vadisi'ne. Yani Beyrut'a yakın bir bölge. Çok da uzak bir bölge değil. Bakalım neler olacak. Bugün de gezdim dolaştım. Lübnan'da, Beyrut'ta ilk günümdü. Şimdi hostelimin önüne geldim. İçeri gireceğim de videoyu burada bitireyim istiyorum. Dolu dolu gezdiğimi düşünüyorum ki her yeri de göstermedim bu arada. Yani tek videoda her şeyi anlatıp her şeyi göstermek istemedim. O yüzden kafamda Beyrut videolarını böyle parça parça ayırdım. Takipte kalın. Hem Beyrut'tan hem Lübnan'ın farklı bölgelerinden videolar gelmeye devam edecek. Hem Lübnan'ı anlatacağım.
Hem buradaki halkla iletişime geçmeye çalışacağım. Buradaki dokuyu, yapıyı öğrenmeye çalışacağız. Hem de bu Hizbullah-İsrail arasındaki savaş hakkında böyle detaylı şeyler öğrenirsem ve halkın nabzını yoklayabilirsem, ki bir iki kere denedim, pek konuşmuyorlar, sizleri de haberdar edeceğim. Yani bu dönemde burada olmak kıymetli. Yakından takip edeceğiz. Bakalım. Umarım kötü şeyler olmaz. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Takdir edersiniz ki bazı bölgelerde sadece kamerayı kendime tutarak konuşuyorum ki bunu yapmak zorundayım. Çünkü en azından biri beni durdurursa, sen hayırdır ne çekiyorsun derse, derim ki abi vlogger'ım, kendimi çekiyorum, bak videoya. Öyle yırtabilirim diye düşünüyorum. Bazı önlemler alarak kendimce ilerliyorum ama tabii işe de yaramayabilir. Daha önceden 2 kere sorgu yemiş biri olarak, biri Hizbullah tarafından, biri de Filistinli bir illegal örgüt tarafından. Çok da işe yaramıyor aslında böyle şeyler ama işte yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeni